Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki renkli çok güzel yapılışı da oldukça kolay bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde yeşil ve krem tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim ise 3 numara. Hemen patiğimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Çok güzel, çok şık, zarif bir patik oldu. Yapılışı gerçekten çok kolay. Modelimiz bu şekilde. Tabanımız, patiğimizin kenarları. Şöyle topuğumuz bu şekilde. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Hemen patiğimize başlayalım. Her zaman olduğu gibi hanımlar, ben patiğime burun kısmından 12 ilmek olarak başladım. Ben bu başlama tekniğini bütün 5 yaş patik videolarımda detaylı olarak anlattım. Şimdi sil baştan yeniden gösteriyorum. Sebebi şu: bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Ayrıca kanalımda farklı 5 yaş patik başlama teknikleri de var. Sizler patiğinize dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Bakalım kaç ilmeğimiz olmuş. 3, 6, 9, 12 ilmeğimiz olmuş. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde hanımlar bakın arka yüzdeyiz. İkinci şişimi aldım. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi ilk sıramızda arka yüzde ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Artık düz örgü uygulaması yapacağız. 5 şişe geçeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle örüyorum. 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar 2 şişime eşit olarak paylaştırdım. Şimdi hiç geri dönmeden hanımlar ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız 3. şişimize. İlk ilmeğimi hemen şu kenara girerek, bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkartıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Bakın ilk başlangıç yerlerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Şişime takıyorum. Bakın burada 2 ilmeğim oldu. Şu 3. ilmeğim. Başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. İlmeğimi o şekilde çıkartıyorum. Patik burnumuz daha sağlam oluyor. 5 ilmek oldu. Şu da 6. ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Böylece 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz olacak. Şu 3. ilmeğim. Şu 4. ilmeğim. Şu 5 ve kenardan bir ilmek daha çıkartıyorum. 6. 4 şişte de 6 ilmek oldu hanımlar. 5. şişimi aldım. Bir sıra ilmeklerimi düz öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur: 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. 2. şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz örüyorum. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz. 5 şiş patik böyle dolana dolana örülüyor. Yine boşalan şişim ile 3. şişimdeki ilmeklerimi örüyorum. Ve yine boşalan şişim ile 4. şişimdeki 6 ilmeğimi öreceğim. Böylece hanımlar bir sırayı tamamlamış oluyoruz. Bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm burada. Şimdi geldik yine ilk şişimize, başlangıç yerine artırma işlemini yapacağız. Hanımlar bu aşamada birinci şiş hangisiydi, ikinci hangisiydi diye karıştıranlar olabilir. Hanımlar ilk şişin şu altına ya küçük bir iğne takarak ya da buraya küçük bir ip takarak birinci şişin orayı belirleyebilirsiniz. Böylece hangi şiş kaçıncıydı diye kafanız karışmaz. Zaten birinci şişten sonra sıradan gelen şişler ikinci, üçüncü, dördüncü olacaktır. Şimdi artırma işlemini hanımlar sağ ve sol kenardan yapacağız. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girdim. Ve buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüp kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 2 ilmek düz örülüyor. Burada da 7 ilmek oldu. 3. şişime geldim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum.
Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Kalan 4 ilmeğimi de düz örüyorum. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4. şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altında şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi örüyorum. Son 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişte de 7 ilmeğimiz oldu hanımlar. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi ilk şişimdeyim. Bu sıramızda artırma yapmayacağız. İlmeklerimizi düz öreceğiz. 5 şiş patikte bir sırada artırma yaparken bir sonraki sırada ilmekleri artırma yapmadan örüyoruz. Sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki ilmeklerimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet hanımlar, bir sıra ilmeklerimizi düz ördüm artırma yapmadan. Şimdi ilk şişimdeyim. Tekrar artırma zamanı. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altında şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Son 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Üçüncü şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Sonra ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim hanımlar. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de hanımlar 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra 4 şişteki ilmekleri düz öreceğiz. Sonra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patiğimizin burnunu böyle tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu patiğimde ilk 2 şişimde 4 şişimiz var toplamda. Bakın ilk 2 şişimde 14, diğer 2 şişimde 13 ilmek olana kadar artırdım. Toplam ilmek sayısı 54 oldu. Modelimiz 6 ilmek ve katları üzerine kurulunca 54, altının katı olduğu için model tam denk geldi. İlmek sayılarını bu şekilde ayarladım. Hani dileyen 15'er ilmek de yapabilir. O şekilde de 4 şişte 15 ilmek olunca toplam ilmek sayısı 60 olur. Öyle de ayarlayabilirsiniz. Fakat ben öyle denedim hanımlar. Patik açılan bir model. Bu model açılan bir model olduğu için patik çok genişledi. Model olmadı. Bu nedenle sizlere de o şekilde tavsiye etmiyorum. Dediğim gibi model açılan bir model. Şimdi hep birlikte hanımlar isterseniz son artırmaları birlikte yapalım. Her bir şişimizde 13 ilmek olana kadar artıralım. Ardından bir sıra düz örelim gelelim. Son sıra artırmamızı birlikte yapalım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 13'er ilmek olana kadar artırdım. Bir sıra düz ördüm. Şimdi tekrar artırma zamanı. İlk 2 şişimde artırma yapacağım. Yine ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altına şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Hatta sayarak gidelim. Bakın 3 ilmek oldu burada. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. İlk 14 ilmeğimi ördüm. Şimdi ikinci şişime geldim. Burada da artırma yapacağım. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Hatta yine sayalım. Bakın 5 ilmek oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ilmek ördüm. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bu sondan ikinci ilmeğimin altındaki ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. 12. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. 14. İlk 2 şişimde artırma yaptım. 14 ilmek oldu. Şimdi diğer 2 şişimde artırma yapmayacağım. Buralarda 13'er ilmek kalacak. Hani dediğim gibi modelimiz 6 ilmek ve katları üzerine kurulduğu için bu şekilde örünce 4 şişteki ilmek sayısı 54 oluyor. 54 de altının 9 katı olduğu için model tam denk geliyor. Bu nedenle artırmaları böyle yaptık. 4. şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine artırma yapmadan örüyorum.
Evet, artırma yaptım mı diye baktım, yapmamışım. Evet hanımlar, şimdi tekrardan ilk şişimizdeyiz. Modelimizi yapmaya başlayacağız. Modelimiz gerçekten kolay. Bu aşamada şöyle krem ipimi ekleyeceğim artık. Yeşil ipim beklesin. İlmeklerimizi krem ile öreceğiz hanımlar bu aşamada. Şöyle hemen ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra krem ipimin ucunu şurada yeşilime bağlıyorum. Patiğimiz sökülmesin diye düğümümüzü atıyoruz hanımlar. Şöyle 2 tane sıkı bir düğüm attım. Şimdi ilmeklerimi örmeye devam edeceğim krem ile. Hepsini örüyorum. Bu şekilde hanımlar ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 4 sıra boyunca, 4 sıra derken 4 şişimizi krem ipimizle bir kere dolanacağız. Bir daha dolanacağız, 2 olacak. Bir daha dolanacağız, 3. Bir daha dolanacağız, 4. 4 kere 4 şişimizi de krem ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, 4 sıra boyunca ilmeklerimi krem ipim ile düz ördüm geldim. Şimdi ilk şişimizdeyiz. Modelimiz tek sırada kuruluyor hanımlar. Tek sıradan oluşan bir modelimiz var. Şimdi bakın önde 4 tane ilmeğim var. 1, 2, 3, 4. Bakın 4 ilmek üzerine modeli kuracağız şimdi. Şimdi 1, 2. İkinci ilmek ile 3. ilmeğin tam ortasında şurada hanımlar. Bakın 1, 2, 3. Bakın yeşil olan yere denk geldim, 4. 4 ilmek aşağı iniyorum. Oradan şöyle bir adet ilmek çıkarıyorum. Bu kenar tarafı sık olduğu için buradan ilmeğimi ilk tığım ile çıkaracağım. Bakın buradan yeşil ipimle şöyle uzun bir ilmek çıkarttım. Çok gergin çıkartmayalım hanımlar bu ilmeğimizi. Model gergin düşmesin. Buradan bir ilmek çıkarttım. Ardından öndeki krem ilmekle birlikte bu uzun yeşil ilmeği örüyorum. Yanına 1, 2 ilmek düz ördüm. Tekrar aynı yere girerek şişim ile bakın aynı yere girerek bir uzun ilmek daha çıkartıyorum. Hemen şuradan. Şöyle burası ilk başlangıç yeri olduğu için biraz sıkı hanımlar. Bakın bir uzun ilmek daha çıkarttım. Bu ilmeği de hemen önündeki krem ilmekle birlikte örüyorum. Bakın ilk modelimizi yaptık. Bu şekilde. Şimdi model aralarında hanımlar 2'şer tane ilmeğimiz var. 2 ilmek düz öreceğim. 1, 2. Şimdi ikinci modeli yapacağım. Bakın önde 1, 2. İkinci ilmek ile 3. ilmeğin tam ortasına şurada. 4 ilmek aşağı iniyorum. 1. Hemen şurası bakın. 1, 2, 3. Bakın tam yeşil olan yere giriyorum hanımlar. Bakın yeşil olan yere girdim. Buradan şöyle yine uzun bir ilmek çıkarttım. Bu ilmeğimi önündeki krem ile birlikte örüyorum. Yanına 2 tane yeşil ördüm. Tekrar aynı yere girerek bir uzun ilmek daha çıkartıyorum. Bu ilmeği de yanındaki hemen solundaki krem ile birlikte örüyorum. Böylece ikinci modelimizi de yaptık hanımlar. Gördüğünüz gibi 2 modeli tamamladık. Modelimiz bu şekilde kuruluyor. Devam ediyorum. Arada yine 2 tane ilmeğim var. 2 ilmek ördüm. Şimdi bir diğer modeli yapacağım. Yine ikinci ilmek ile 3. ilmek. Bakın ikinci şişimde kalıyor. Tam bu aradan bakın şuradan. 1, bakın 1, 2, 3, 4. Şu en alta iniyorum hanımlar. Bakın yeşil olan yere iniyorum. Oradan yine şöyle uzun bir ilmek çıkartıyorum. Şu yeşil olan yerden. Ve bu ilmeğimi önündeki krem ile birlikte örüyorum. Yanına 2 yeşil öreceğim. 1. İkinci şişime geçtim. 2. Ardından yine aynı yere girerek bir ilmek çıkartıyorum. Şöyle uzun bir ilmek çıkarttım. Bunu da hemen solundaki krem ile birlikte örüyorum. Arada 2 ilmeğim var. Bir diğer model yapacağız. Bakın V şeklinde desen oluşturuyoruz. Tekrardan önde 2. ilmek ile 3. ilmeğin araya şöyle giriyorum. Bakın altta yeşil olan bölüm. Buradan uzun bir ilmek çıkarttım. Bu ilmeğimi önündeki krem ile birlikte ördüm. Yanında 2 ilmeğim var. Tekrar aynı yere girerek bir uzun ilmek daha çıkartıyorum. Bunu da solundaki krem ile örüyorum. Yanında 2 ilmeğim var. Diğer modelimi yapacağım. Bakın önde ikinci ile 3. ilmek var. Şu 1, şu 2, şu 3. 2 ile 3'ün arasında hanımlar bakın şu alta yeşil olan bölüme iniyorum. Şişimi taktım buraya. Buradan tam olarak şurası. Buradan bir uzun ilmek çıkartıyorum. Bu ilmeğimi önündeki krem ile birlikte ördüm. Yanına 2 ilmek öreceğim. Tekrar aynı yere girerek bir uzun ilmek daha çıkartıyorum. Bu şekilde.
Ve bunu da solundaki krem ile birlikte örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Model arasında yine 2 tane yeşil ilmeğim var. 2 ilmek yeşil öreceğim buraya. Ardından yine önde ikinci ile üçüncü ilmeğin şu aradan girerek yeşil olan yere girdim. Uzun bir ilmek çıkartıyorum. Bu ilmeğimi önündeki krem ile birlikte örüyorum. Yanına 2 ilmek ördüm. Tekrar aynı yere girerek bir uzun ilmek daha çıkartıyorum. Bunu da hemen solundaki krem ile birlikte örüyorum. Arada yine 2 ilmeğim var. Bir diğer modelimi yapacağım. İkinci ilmek ile üçüncü ilmeğin altında bakın şu yeşil yere giriyorum şuraya. Buradan uzun bir ilmek çıkarttım. Bunu önündeki krem ile birlikte örüyorum. 1, 2 yeşil ördüm. Aynı yere tekrar girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. Bunu da hemen solundaki krem ile birlikte örüyorum. Modeli yaptık. Arada 2 yeşilim var. 1, dördüncü şişime geldim 2. Tekrar model yapacağım. İkinci ilmek ile üçüncü ilmeğin şu aradan yeşil olan yere iniyorum. Bakın buradan uzun bir ilmek çıkarttım. Hemen şuradan. Bu ilmeğimi önündeki krem ile birlikte ördüm. Yanına 2 yeşil örüyorum. Tekrar aynı yere girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. Bunu da solundaki krem ile birlikte örüyorum. Arada 2 ilmeğim var. Şimdi sonuncu modeli yapacağız. İkinci ilmek ile üçüncü ilmeğin aradan girerek yeşil yere bakın şuraya girerek uzun bir ilmek çıkarttım. Bunu önündeki krem ile örüyorum. Yanına 2 ilmek ördüm. Tekrar aynı yere girerek şöyle uzunca bir ilmek daha çıkartıyorum. Bunu da solundaki krem ile birlikte örüyorum. Yanındaki 2 ilmeğimi de ördüm. Bu şekilde. Modeli tamamladık hanımlar. Model tek sıradan oluşuyordu. Modelimizin kurulumu bu. Şimdi ilmeklerimizin tamamını yeşil ipimizle düz öreceğiz. İlk modelimizi tamamladık hanımlar. İlmeklerin tamamını yeşil ipimiz ile örüyoruz. Bu şekilde bakın ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi ilk modele başlarken 4 sıra örmüştük. O ilk modele mahsustu. Bundan sonrası için hanımlar 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 3 sıra boyunca 3 kere 4 şişimizde dolanacağız. 3 sıra yeşil ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi 3 sıra boyunca yeşil ipimle ördüm ve geldim. Şimdi ikinci modeli yapacağız. Bu defa krem ipimize geçeceğiz. İkinci modeli yaparken bu kenarda modeli tam kurabilelim diye dördüncü şişime ilk şişimden şöyle bir ilmek borç vereceğim. Bu ilmek şimdilik burada kalsın hanımlar. Diğer üçüncü modele geçince bu ilmeği geri alacağız. Kenara modeli tam kurabilelim diye böyle yaptık. Şimdi ikinci modeli yaparken hanımlar ilk modeli yaparken hemen ikinci ilmek ile üçüncü ilmeğin aradan ilmek çıkartmıştık. İkinci modeli yaparken bir ilmek dördüncü şişimize borç verdik. Ardından 2 ilmeği krem ile örerek başlıyorum. 1, 2. Alttaki modelin tam ortasına gelecek şekilde ikinci modelimizi yapacağız. 2 ilmek ördükten sonra önde 4 ilmeğim var. İkinci ve üçüncü ilmeğin aradan girerek bakın şu krem olan bölüme altta bu ilk krem olan yere giriyorum. Buradan krem ipimle bir ilmek çıkarttım. Önündeki yeşil ile ikisini birlikte ördüm. Yanına 2 ilmek örüyorum. Tekrar aynı yere girerek uzun bir ilmek çıkartıyorum. Bunu da solundaki yeşil ile örüyorum. Bu şekilde hanımlar ilk deseni yaptık. Model arasında 2 ilmeğim var. İkinci deseni yapacağız. Bakın önde 4 ilmek var. İkinci ile üçüncü ilmeğin arasında tam ortaya bakın krem olan yere inerek buradan şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Bu ilmeği önündeki yeşil ile birlikte ördüm. Yanına 2 ilmek örüyorum. Tekrar aynı yere girerek buradan da bir ilmek çıkartıyorum. Bunu da önündeki yeşil ile ördüm. Arada 2 ilmeğim var. 1, ikinci şişimden devam ediyorum. 2. Tekrar önde 4 ilmek var. İkinci ve üçüncü ilmeğin aradan bakın şu altta krem yere inerek ilmek çıkarttım. Önündeki yeşil ile bunu örüyorum. Yanında 2 ilmeği ördüm. Tekrar aynı yere girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. Bunu da solundaki ilmekle birlikte örüyorum. Arada 2 ilmeğim var. Diğer modeli yapacağım. İkinci ile üçüncü ilmeğin aradan şu alttaki krem yere girerek ilmek çıkarttım. Bunu önündeki yeşil ile örüyorum. 2 ilmek düz ördüm. Aynı yere girerek yine bir ilmek daha çıkartıyorum. Bunu da solundaki yeşil ile örüyorum. Arada 2 ilmeğim var. Tekrardan
Bir diğer modeli yapacağım hanımlar. Burada bakın bir ilmek. Burada ikinci, üçüncü, dördüncü ilmeğimiz üçüncü şişte. Birinci ve ikinci ilmeğimiz burada. İkinci ile üçüncü ilmeğin ara şurası hanımlar. Bakın tam orta. Buraya girerek buradan şöyle bir ilmek çıkartıyorum alttan. Bunu önündeki yeşil ile ördüm. Üçüncü şişten devam ediyorum. Yanına 2 ilmek öreceğim. Tekrar aynı yere girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. Bunu da solundaki ilmekle birlikte örüyorum. Model arasında 2 ilmeğim var. Diğer modeli yapacağız. Yine önde 4 ilmeğim var. İkinci ile üçüncünün aradan girerek bir uzun ilmek çıkartıyorum. Bunu önündeki ilmekle birlikte ördüm. Yanına 2 ilmek örüyorum. Tekrar aynı yere girerek buradan da uzunca bir ilmek çıkartıyorum. Bunu da önündeki yeşil ile birlikte kestim. Arada 2 ilmeğim var. Bir diğer modeli yapacağız hanımlar. İkinci ilmek burada, üçüncü ilmek dördüncü şişte. Tam bu ikisinin ortasından şuraya krem yere girerek şuradan uzun bir ilmek çıkarttım. Önündeki ilmekle birlikte örüyorum bunu. Yanına 2 ilmek öreceğim. 1, dördüncü şişime geçtim. 2. Tekrar aynı yere girerek hanımlar yine bir ilmek çıkartıyorum. Bunu da solundaki yeşil ile birlikte örüyorum. Yanında 2 ilmeğim var. Bir diğer modeli yapacağım. Bakın 3. ile 4. ilmeğin arasına şuraya krem yere girerek bir ilmek çıkarttım. Önündeki ilmekle birlikte örüyorum bunu. Kremin yönü düz gelmedi. Şöyle düzelteceğim. İkisini ördüm. Yanına 2 ilmek örüyorum. Tekrar aynı yere girerek bir ilmek çıkarttım ve bunu da önündeki yeşil ile ördüm. Arada 2 ilmeğim var. Son kez yapacağım. İkinci ve üçüncü ilmeğin aradan şu alta inerek ilmek çıkartıyorum. Ardından bu ikisini birlikte ördüm. Araya 2 ilmek örüyorum. Tekrardan aynı yere girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. Şöyle. Ve bunu da önündeki yeşil ilmekle birlikte örüyorum. Evet hanımlar, ikinci modeli de tamamladık. Model bittikten sonra ilmeklerimizi 3 sıra düz öreceğiz. Şimdi krem ipim ile ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Hepsini düz örüyorum. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm hanımlar. Şimdi 4 şişimizi de 3 sıra boyunca krem ipimiz ile düz örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi 3 sıra boyunca krem ipim ile ördüm geldim. Şimdi yeşil ile modelimize devam edeceğiz. 3. modeli yapacağız. Yeşil ile modelimizi yapacağız. Bir önceki 2. modeli yaparken buraya borç verdiğimiz ilmeği geri alıyoruz. Hanımlar, yeşil ile modeli yaparken ilmeğimizi geri alıyoruz. Krem ile yaparken 4. işimize bir ilmek veriyoruz. Modeli kenarda tam kurabilelim diye. Şimdi yeşil ipime geçiyorum. İlk modeli nasıl yaptıysam aynı şekilde yapacağım hanımlar. Bakın ilk modelde önde 4 ilmeğim var. İkinci ile 3. ilmeğin aradan şöyle bakın girerek bu yeşil yere giriyorum. Buradan şöyle uzun bir ilmek çıkartıyorum. Bunu önündeki ilmek ile birlikte örüyorum. Yanında hanımlar, şu krem ipimi de burada bir çektireyim düzelsin. Yanında 2 tane yeşilimi ördüm. Aynı yere girerek tekrar bir ilmek daha çıkartıyorum. Ve bunu da önündeki krem ile örüyorum. Tekrar model arasına 2 yeşil örüyoruz. Diğer modeli yapacağız. İkinci ile üçüncünün arada bakın şu yeşil yere giriyorum alttaki. Bir ilmek çıkarttım. Bunu önündeki krem ile birlikte örüyorum. Yanına 2 ilmek ördüm. Aynı yere tekrar girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. Bunu da önündeki ilmekle birlikte örüyorum. Arada 2 ilmeğimiz var. Yine aynı modele devam ediyoruz hanımlar. Yine ikinci ile 3. ilmek ikinci şişte. Araya girerek şuradan ilmeğimi çıkarttım. Yeşil ile önündeki kremi birlikte örüyorum. Araya 2 ilmek örüp aynı yerden bir ilmek daha çıkaracağız. Modeli aynı şekil kuracağız hanımlar. 4 şişte de aynı işlemi tekrar ettikten sonra ilmeklerimizi 3 sıra yine yeşil ipimizle öreceğiz. Ardından 4. modele geçeceğiz. 4. modeli örerken yine bir ilmek 4. işimize borç vereceğiz. Sonra 4. modelde bittikten sonra yine 5.'yi yapacağız yeşille. Böyle sıra sıra gidecek hanımlar. Krem ile yaptığımız modellerde dediğim gibi bir ilmek 1. şişten 4. şişe borç veriyoruz. Yeşilleri yaparken o verdiğimiz ilmeği geri alıyoruz. Model bu şekilde devam ediyor. Model kurulumu yaptıktan sonra 3 sıra ilmekleri düz örüyoruz. Renk değiştirip diğer modele geçiyoruz. Ben bu patiğime hanımlar toplamda 7 tane model yaptım. Bakın şu yeşil 1, krem 2, tekrar yeşil 3, krem 4, yeniden yeşil 5, krem 6.
en son. Yeşil 7. 7. modelimi yapınca yine hanımlar 7. modelim yine yeşildi. Yine 4 şişimdeki ilmekleri yeşil ipimle ördüm. Ardından bilek ayrımını yaptım. Bu benim elimin ölçüsüne göre tam denk geldi. Ben 7 model yaptım ama belki siz 8 yapacaksınız. Belki 9, belki de 6. Bu tamamen yapmak istediğiniz ölçüye göre değişiklik gösterebilir. Modelimizin özeti kısaca bu. Kurulumu bu şekilde. İstediğiniz kadar fazla yapmak ya da az yapmak artık sizin elinizde. Şimdi hanımlar hep birlikte patiğimizin ön bölümünü yapalım, gelelim. Ardından buluşalım, birlikte bilek ayrımına geçeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü ördüm ve geldim. Toplamda 7 tane model yaptım yeşil ile. Ardından da modelimi yaptıktan sonra 3 sıra ilmeklerimi yine yeşil ipimle ördüm, geldim. Şimdi bilek ayrımı yapacağız hanımlar. İlk şişimdeyim. Bu aşamada son bir ilmeğim kalana kadar örüyorum. İlk şişimde 14 ilmeğim vardı. 13 ilmeğimi örüyorum öncelikle. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği bu bilek ayrımında şöyle bakın yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu. Bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor ve iki ilmek arasında ortada ayrık bir görüntü oluşmuyor. Şimdi patiğimizin yanlarına geldik hanımlar, bu bölümlere. Ben patiğimizin şu kenarlarına 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ikinci şişimden ilk 7 ilmeğimi haroşa yani düz olarak örüyorum. 4, 5, 6, 7. Bu 7 ilmeğim haroşa düz ördüm. Geri döndüğümde arka yüzde yine bu 7 ilmeği ters öreceğim. Bu defa bir diş haroşa düşecek ön yüze. Diğer ilmeklerimi de bakın hanımlar ön yüzdeyiz. Düz örmeye devam ediyorum. Patiğimizin arka bölümünde hanımlar ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimiz ters örülecek. Bir diğer şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Son şişime geldim. Burada da ilmeklerimi düz örmeye devam ediyorum. Bakın son 7 ilmeğim kaldı bilek bölümünde. Haroşa bunlar da yine düz örülüyor. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımına kadar ördüm, geri dönüyorum. Patiğimizin arkası böyle yapılacak hanımlar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Şu anda geri döndüm. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için şöyle ilk ilmeği örmeden alıyorum. Bu ilk kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğimi haroşamı düz örüyorum. 6, şu da 7. ilmeğim. Bakın ön yüze bir diş haroşa düştü. Diğer ilmeklerimi de şu anda arka yüzdeyim. Ters olarak örüyorum. Bir diğer şişime geçtim. Hanımlar patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem sadece bundan ibaret. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzde ilmeklerimizi düz öreceğiz. Arka yüzde de şu anda yaptığımız gibi ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Sadece bilek bölümünde kenarlarda 7'şer ilmek haroşamız var. Sadece haroşa ilmeklerimiz haroşa olarak örülecek. İlmeklerimi ters ördüm. Bir diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de yine ters olarak örüyorum. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Son 7 ilmeğim burada haroşa olduğu için bunları düz örüyorum. Sonuncu ilmeği de ördüm. Bakın bilek ayrımına geldik. Yeniden geri dönüyorum hanımlar. Tekrardan geri döndüm. Yine kenar ilmeğimi alıyorum, ilk ilmeğimi. Burada toplam 7 ilmek haroşam var.
Haroşalarımı yine düz ördüm. Ön yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Bu şekilde hanımlar diğer bilek ayrımına kadar ilmekleri öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde de arka yüzde olduğumuz için ilmekleri ters öreceğiz. Bu şekilde patiğimizin arkası tamamlanacak. Şöyle baktığımız anda şu kenarlarda birer diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar ben bu patiğimin şu kenarına, yani bakın şu bölüme toplamda 15 sıra, yani şu haroşa sıralarını, dişlerini sayacak olursak 15 diş haroşa ördüm. Bu benim ölçülerime göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizin arka bölümünü örerken bir miktar ördükten sonra şöyle bir ayağınıza giyin hanımlar, deneyin. Patiğinizin arka bölümünü şu topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Ben 15 yaptım ama belki siz 17 yapacaksınız. Belki 16, belki 14. Bu tamamen sizin yapmak istediğiniz ölçüye göre değişiklik gösterebilir. Doğal olarak herkesin şişi, ipinin kalınlığı, örgüsünün sıkılığı, gevşekliği birbirinden farklı olabilir. Buna nazaran ayağınızı ölçerek yapmanızda fayda var. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre örelim, gelelim, ardından birlikte topuğumuzu keseceğiz. Evet hanımlar, ben patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Burada 15 diş 15 sıra haroşam var. Bu aşamada bilek ayrımından sonra bakın şurası genişlediği için ilmeklerin hepsi tek şişte toplanacak duruma geldi. Bakın böyle dümdüz duruyor. Ben bu aşamada bana kolay topuk kesiminde kolaylık sağlasın diye sol tarafa, ön yüzden baktığımızda sol tarafa 23 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerin hepsini sağ şişime taktım hanımlar. Şimdi topuğumuzu kesmeye başlayabiliriz. Topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamı yine haroşa olarak öreceğim. Öncelikle 7 haroşamı örüyorum. Haroşalarımı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi sayarak ve düz olarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. İlk 22 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 23. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. 22 ilmek ördüm. 23. de kesimimi yaptım. Zaten bu sol tarafa da 23 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için orta kısma baktığımızda burada da 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Evet hanımlar, son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Tekrar geri döndük. Şimdi bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani 23 ilmek öreceğim. 22 ilmek öreceğim. 23. ilmekte kesimimi yapacağım. 7 haroşamı ördüm, sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23. ilmeğimi örerken hemen yanından da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada burada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Yapacağımız işlem şu. Yine kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yine 22 öreceğiz. 23'te kesim yapacağız. Ve biz bu kesme işlemine bu arada kalan 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere anlattığım gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim. Bakın şeklimiz bu. İlk başta sol tarafa 23 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 23 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım. Hanımlar, tığ numarası çok da önemli değil. Elinize uygun herhangi bir tığ kullanabilirsiniz.
İlk kesimim şu. Benden taraftaki şişten bir ilmek. İkinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte topladım. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeğimi ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişimizden aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz ve tığımızdaki ilmekleri topluyoruz hanımlar. Her iki şişteki ilmek sayıları da eşit olduğu için kesim sonunda ilmekler aynı anda bitecek. Ve her iki patiğimizin topuk kesim yönü de aynı tarafta aynı şekilde oluyor hanımlar. Zaten gizli kesim olduğu için izi bile çok az bir belli oluyor. Hani belli belirsiz oluyor. Ben patiklerimde bu yöntemi çok sevdiğim için, topukta kayma yapmadığı için bu yöntemi kullanıyorum. Sizler bildiğiniz farklı patik yöntemleri varsa, topuk yöntemleri varsa, bildiğiniz, sevdiğiniz, istediğiniz tarzda patiğinizin topuğunu yapabilirsiniz hanımlar. Böyle yapınca bütün bir görüntü oluyor. Ben o görüntüyü seviyorum. Yine ilmeklerimi aynı şekilde kesmeye devam ediyorum. Birer ilmeğim kaldı hanımlar. Önce benden taraftakini, sonra diğerini alıyorum şiş tığıma. Tığımdaki 3 ilmeği topladım. Bakın şişler de boşa çıktı. Buraya 2 tane sıkı bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim. Şöyle arkaya düğümleyerek gizliyorum. Bir de kalan ipi de göstereceğim hanımlar. Zaten krem desenli tarafta az kullanıldı. Hemen yeşil ipimde şimdi kalanı göstereceğim. Bakın topuğumuzu yaptık. Görüntümüz şu hanımlar. Gördüğünüz gibi ayağı giyince bakın şöyle açılıyor. Görüntü şöyle. Gayet şık, temiz bir görüntüsü var patiğin topuğunun. Hemen manken ayağıma giydireyim. Önce bir ayağımızı da görelim. Gayet güzel bir model oldu hanımlar. İki renkli, şık, güzel, kolay da bir modeldi. Her 3 sırada bir model kurulumu yaptık. Zevkli de bir modeldi. Çabuk ilerleyen. Evet hanımlar, patiğimiz hemen gösteriyorum. Şöyle düzeltelim. Bakın. Patiğimizin yandan duruşu, önden duruşu, şu kenarı, tabanımız, bakın topuk kısmı, model bu. Kalan ipimi de göstereceğim hanımlar. Bu ipin zaten ucundan bir miktar başka bir patikte kullanmıştım. Yarım bir ipti. Bir çift patik gördüm. Bu kadar da ipim arttı. Yani bir ip çok yetiyor da artıyor bir de. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.